Harika bir grup. Peki devam. Ziya Şanlıses, Uzunova, mükemmel ses, dinlemeden geçme. Şimdi ses rengi tamam, bir tenor, ama şimdi işte bu sesleri kullanabilmek, yani sadece okumaktan geçmiyor. Bütün tenorlar bu türküleri bu kadar özellikle türkü gırtlağı varsa, bu konuda tecrübesi okur. Ama aslında bakıyorsunuz ki okuma yani eğitimle, birazcık eğitimden geçiyor. Sesini kullandığı yere bakarsanız daha biraz sıka sıka, ittire ittire, zorlaya zorlaya çıktığını görürsünüz. Bakın aşağı düşmeye çalışıyor ses. Sürekli aşağı düşüyor. Bakın. Ama dilin hareketlerine bakın. O çarpmaları nasıl yapıyor görürsünüz. Müthiş. Ama ton aynı. Mi kaldık. Bravo. O kadar güzel bir ses ki yani şimdi. O kadar güzel doğal bir yetenek ki abi, yani ne desen boş. Çatır çatır okuyor işte, yani ses genişliği desen genişlik. Yani dizler parıl parıl parlıyor. Biraz sıkarak okuyor. Biraz sıkarak okuyor ama farklı bir renk. Özellikle o çarpmalara hastayım ben yalnız. Müthiş, tam yöresel. Mükemmel geliyor kulağa yani. Yani dikkat edin. Ya var ya, mesela böyle okuyan birini alacaksın. Eğiteceksin yani. Eğitim de vereceksin bir de üstüne. Aman ya Rabbi. Savaşa gidersin yani. Aman ya Rabbi yani. Biz bu kadar, ülkede bu kadar çok ses var ya. Kimleri bulduk ya? Ne sesler bulduk. Ne sesler dinledik. Çoğu hiçbir eğitim yok. Hiçbir eğitim yok. Ya doğal bir kabiliyet var ama işlenmiyor. İşlenmediği için de siz o kişileri hiçbir zaman duymuyorsunuz. Gerçi bizim ülkemizde çok işlenmiş kişileri de duymayabiliyorsunuz. O da ayrı bir durum. Ama bu ya kişilerin kendisinden kaynaklanıyor. Ya sıkışık bir düzenden de kaynaklanıyor. Ama artık YouTube var yani. Sosyal medya var. İnsanlar kendilerini her şekilde duyurma şansına sahipler. Yani inanılmaz. Yani ne desem boş yani işte. Ama mesela bir güvenlik görevlisi dinlemiştik ya, Kenan Bey. Mesela o eğitim de almıştı ve o kadar güzel tizleri parıl parıl parlatıyordu ki ve pozisyonu o kadar güzel oturtuyordu ki şimdi yani Ziya Bey de okurken öyle. Tertemiz okuyor. Ama biz ona göre bir tık fark var. Çok küçük bir fark var. Bakın mesela. Mesela ta R'ler M'ler ya Rabbi, yani tizden C'den giriyor zaten şu tiz. Ve bir de hafif nazal da okuyor yani. Ya ağzının açık olduğuna bakmayın. Kullandığı yerde hafif nazal. Yani hiç ağzını açmıyor işte. Mesela bakın o kadar belli ki. Bakın.
Eğitimsiz, yani eğitim almamış sesler bunları hiç düşünmüyorlar bile. Yani mikrofonda nasıl çıkar, ne eder. Çünkü öyle bir kaygısı yok ki hayatta. Yani hiç onu planlamamış ki hayatında. Nasıl olacak ki, öyle bir şey düşünmüyor. Diyorum ya, bu kadar güzel bir yetenek nasıl hiç değerlendirilmiyor? Yani nasıl bir şey? Şöyle. Gene de ne? Burun bölgesine tutturarak yapıyor. Kenan Bey'i dinleyin. Aynısını okumuyor muydu ya? Kenan Halim. Ton aynı mı? Bir ona bakalım. Neydi abi o okudu? Dur bulacağım şimdi. Hocam gitar eşlik ediyor ya. Cansınız var ya. Şu değil mi? Hangisiydi? Kenan Halim. Bu türkünün adı neydi? Yazı bilmem diyeceğim de. Yazı bilmem, dur. O nereden okuyor? O da fa. Bakın şimdi çocuklar. Çok ilginç değil mi? Bak ne kadar kulak insanı yanıltıyor. Müthiş. Şimdi Ziya Bey okurken, Ziya Şanlıses okurken, bakın si okuyor, mi okuyor Karar. Bakın. Duyuyorsunuz değil mi? Mi Karar. Tiz geliyor değil mi bize? Allah ne tiz okuyor diyorsun. Ya ne kadar ilginç. Kenan Halim yarım ses daha tiz okuyormuş. Şimdi dinleyelim. Çok ilginç. Şimdi çok güzel pozisyon farklarının oluşturduğu farkları da görebilirsiniz tenor seslerde. Görüyorsunuz, daha fazla ağzın içini doldurduğunu görüyorsunuz. Nazala sıkıştırıyor. Görüyorsunuz değil mi? Aralarında bir fark var. Biri ayakta, biri oturarak. Yani diyafram kontrolü ayaktakinde çok daha fazla. Oturanda daha zor. Tek fark bu. Ama pozisyon farklı. Ses tuttukları yere bak. Burada reverb var. Ve buruna daha yakın. Şimdi her ikisi o yarım tonu fark ettiriyor. Şimdi yarım ton Ziya Bey'e daha tiz okutsak gene buruna doğru dolduracak. Ama kırılmalar yaratabilir. Yaratmayabilir. Ses rengi kaldırır ama daha yorucu, daha boğaza yüklenen bir okuma bu. Zaten görürseniz bu bölgelerdeki sıkılığı görürsünüz. Farklı oydu demek. Tek fark bu. Ama Kenan Bey'in farkı neydi? Şan çalışması da yapmıştı. Yani en azından bu bölgeleri farklı şekilde çalıştırmayı öğrenmişti. Tabii bizi takip ediyordu. Bu yaz beraberdik kardeş, gelecek yaz bilmem. Bir de ortamda hiç reverb yok. Bir de böyle bir şey var. Baksana da şuraya farka. Ses yankılanıyor. Vay be, ilk defa böyle bir kıyaslama yapma şansım oldu. İki tenor, iki muhteşem tenor. Yani gerçekten çok güzel. Farklı bir ses ama işte diyorsun ki, insan diyor ki ya, o nedenle ben Kenan Halim ses analizinin yanında gurur duyacaksınız yazmıştım. Çünkü kendisi bir güvenlik görevlisi ama buna rağmen yılmamış, eğitim almaya devam etmişti. Koroda çalıştığı hocası saz çalıyor. Koroya gidiyor İzmit'te. Güvenlik görevliliği yaptığı okulda. Biraz belki böyle bir bakış açısı kazanmamız gerekiyor artık. Yine de çok güzel. Ziya Bey, sesiniz çok güzel maşallah. Peki.